Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine Didim'de şahane güzel bir villa ile karşınızdayız. Full eşyalı, çok kaliteli bir manzaraya sahip. Kaliteli diyorum. Neden diyorum? Güzel manzara ayrı, keyifli manzara ayrı, kaliteli manzara bambaşka. O yüzden tanıtıma ilk olarak manzaradan başlayacağım. Bahçe alanındayız ama çok güzel bir manzaraya sahibiz. Şöyle cepheyi karşımıza alalım Buğra. Direkt karşıda gördüğümüz manzara arkadaşlar Bodrum. Boylu boyuna Bodrum'a hakim olabiliyorsunuz. Özellikle akşam oradaki ışıklandırmalarla beraber sanki şuradan adım atınca Bodrum'a düşecek gibi bir his verebiliyor. O kadar yakın hissedebiliyorsunuz. Kendinizi böyle birazcık sağa kaydırdığınız zaman karşı tarafta da sınırları aşıp komşu Yunanistan'a kadar gidebiliriz. Çok güzel bir manzarası var. Deniz manzarası boylu boyunca villanın her köşesinden tamamen hakim olabileceğiniz bir manzara. Akşam olduğu zaman yine söylüyorum manzara gayet net ve daha güzel ışıklandırmalarla beraber daha keyifli bir hal alabiliyor. Villanın bahçesindeyiz. 6+1 şahane bir villa. Güzel de bir fiyatı var ama yine de bir Bodrum'la kıyaslarsak hemen hemen %10'u kadar Bodrum'daki villaların seviyesine inebiliyor. Şurada duvara cephe olarak havuz konumlandırılmış. Birazcık zigzag mı diyelim? Birazcık çapraz bir şekilde. Hani o hastalığın adı neydi ya? Düzen hastalığı var ya böyle. Simetri hastalığı mı? Simetri hastalığı olanlar için rahatsız edici olabilir. Ama öyle bir hastalığınız yoksa güzel bir havuz alanı var. Karşı tarafa şelale, mini şelale, yapay şelale tarzı bir şey yerleştirilmiş. Taşlara da süslenmiş. Burayı yazın işte elektriğin ışıklandırmasını verip suyu da açıp ki su sesi bir insanı rahatlatan dünyadaki 3 sesten bir tanesi. Burada ona hakim olabiliyorsunuz. Hemen yan tarafına bir barbekü alanı, mini şirin bir barbekü alanı yerleştirilmiş. Ön tarafta şu anda benim bulunduğum alanda gayet geniş bir alan var. Güzel bir metrekare var. Burayı da oturma düzeni ve şezlonglarla güneşlenme alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bahçe alanımız da çok geniş. Ön tarafımız ince uzun sadece görsele dayalı size güzel görüntü alanı sunan bir alan. Yani kalkıp da buraya tabii maydanoz biber ekecek halin yok ama süs bahçesi olarak kullanabilirsin ya da çocukların varsa karşı L şeklinde bahçe alanı dönüyor. Oradan boylu boyunca park alanı yapabilirsin ve çok da güzel, keyifli olacaktır. Yan tarafla bu villayı ayıran şöyle bir çam ağaçları var. Eskiden olmayan yerlerde ben bunu çok hatırlatırdım. Hani bu şekilde olursa daha keyifli olur diyebilirdim. Burada onu hazırlamışlar. Şu sınır benim daha çok hoşuma gidiyor. Betondan ziyade böyle yeşille ayrılmak daha keyifli. Karşı tarafta da hemen banyo alanı var. Bahçeden banyoya gidiyorsunuz. Denizden geldiniz ya da burada çoluk çocuk oynadı, kirlendi, yağmur yağdı, bir şey oldu vesaire. Havuzdan çıktın. Üzerin kumlu. Burada küçük bir temizliğini yapıp evin içine o şekilde geçebilirsin. Palmiye ağacımız var Buğracığım. Kaliteli bir ağaç. Neden kaliteli bir ağaç? Çok pahalı çünkü. Palmiye ağaçları gerçekten çok pahalı. Her villaya herhalde bir tane düşmüş. Herkesin bir tane hakkı var. Ortada çam ağaçları, şurada gül ağacı. Evet, sıralı bir şekilde gül ağaçları da yerini almış. Rengarenk. Güzel bir bahçe alanı. Güzel bir villa. Her şeyden ziyade kaliteli bir manzara. Manzaraya doyamıyoruz ama zaten drone'dan da görüyorsunuz, izliyorsunuz. Çelik kapıdan ana girişimizi sağlayalım. Evin içinden devam edelim. Evet arkadaşlar, villamızın ana girişindeyiz. Gerçek bir giriş alanı bizi karşılıyor. Neden böyle söyledim? Direkt çünkü koridordan giriyorsunuz. Giriş koridoru var. Köşede hemen vestiyer alanı da mevcut. Şöyle göstereyim onu da size hemen. Sanki böyle taht gibi yapmışlar. Güzel bir vestiyer alanı var. Koridor var. Koridordan içeri giriyorsun. Çoğu villada buna denk geliyoruz. Bilmiyorum sizin yaşadığınız yerlerde yapılar nasıl ama bizim burada Didim'de özellikle çoğu villada böyle giriş koridoru falan metrekarelerde sığmadığı için yer almıyor. Burada olmuş. Sadece şurada girişten hemen böyle mutfak alanına düşüyor olmak birazcık rahatsız edici olabilir. Bunun çözümü de basit. Burada alan da var. Şu kolondan karşı kolona kadar burayı böyle bir paravanla kapatabilirsiniz ki şu merdivenle şundan bahsediyorum bak evet. Birebir şu sütunlardan aynısından buraya da koyabiliriz. Çok büyük bir külfet değil ama merdivenle beraber güzel bir bütünlük yakalayacaktır eminim. İtalyan sıvalar çok sevdiğim bir dekor. O çok hoşuma gidiyor benim. Bu evin çoğu alanında yatak odalarında dahi tercih edilmiş. Genellikle sadece merdiven boşluklarına vesaire yapılıp bırakılıyor. Ama burada çoğu yerde kendini göstermiş. Bu kısım sadece yemek masası olarak dizayn edilmiş. Amacına uygun olarak bir dokunuş olmuş. Çok güzel. Karşıya bir ayna, büyükçe bir ayna. Sanki yemek odası tarzı bir hava kazandırmış. Derinlik de katmış. Çok da güzel olmuş. Mutfak alanı, bu yemek masası direkt bahçeye ve havuza cepheli.
Yani şurada oturduğun yerden deniz manzarasına hakim olarak yemeğini yiyebilirsin. Bence çok büyük bir avantaj. Şu an dünya üzerindeki nüfusu oranlarsak herhalde %1'inin dahi bu imkanlara sahip olmadığını düşünürsek burada vereceğiniz fiyatlara eminim birebir karşılıyor olabilirsiniz. Mutfak tezgahımız şöyle elimle de göstereyim. L şeklinde beyaz tonlar. Şu ocak yalnız siyah olması gözüme çarptı. O da beyaz olsaymış herhalde güzel bir bütünlük yakalarmış. Burada benim en çok sevdiğim şey de mevcut arkadaşlar. Gold rengi benim çok hoşuma gidiyor. Beyaz da çünkü çok güzel bir bütünlük yakalamış. Hoşuma gitti. Güzel bir mutfak alanı diyebiliriz. Şu aradaki mermer mi? Yok. Bu ne lan? Boya mı bu? Yo. Yağlı boya herhalde. Baksana bir. Neyse. Bu mutfak arası dekorasyonu da gayet güzel. Mutfağa güzel bir hava katmış. Devam edelim. Evde çünkü tanıtacak çok alan var. Fazla da vakit kaybedip sizin de vaktinizi almadan, canınızı da sıkmadan tanıtımımıza devam edelim. Salon alanındayız. Güzel bir oturma grubu. Karşı kısımda hemen televizyon ünite alanı. Düzenlemeler yapılmış. Işıklandırması ama cephesi güzel. Metrekaresi de güzel. Oturma alanı da gayet güzel. Zaten bu kadar parayı verdikten sonra insan da tabii oturduğu yerden de keyif almak isteyecektir. Bu ne? Dürbün mü? Dürbün değil ama dürbüne benzer bir süs. Güzel, salon güzel, mutfak güzel. Sadece şu ayrım başta hatırlattım, ona kafam takıldı. Yapılması gerekiyor. Bunun da cephesi yine deniz manzaralı. Evin çoğu yerinden, hatta her yerinden, aşağısı hariç, alt kat hariç her yerinden deniz manzarasına hakim olabiliyorsun. Yatak odası, giriş katta yine bir yatak odası var. Bu kısmı da atlamayalım, hemen gözümüze çarpmışken arkadaşlar, bu alan müteahhitten aldığımız bilgiye göre asansör boşluğuymuş. Kendisi böyle süsleyip bırakmayı tercih etmiş. Evin içinde asansörüm olsun diye talep eden müşterisi olursa burayı hemen yıkıp üst kata ve alt kata asansör yerleştirilecek buraya, haberiniz olsun. Hani bazı evlerde görüp hoşunuza gidiyorsa, benim de evimde asansörüm olsun diyorsanız yaptırabilirsiniz. Böyle bir imkanınız var. Giriş katta yatak odası. Buraya bir küçük giyinme bölümü yerleştirmişler. Bir küçük diyorum sadece misafir için. Çünkü burası misafir odası olarak değerlendirirsen ben de içeri gireyim bura. Beni de bir göster. Çünkü bir kişi zor girebilecek seviyede ama yine de yapın. Bence giyinme odaları, giyinme bölümleri yatak odalarında temel bir ihtiyaç olması gerekir diyorum. Ve banyoda tabii ki temel bir ihtiyaç. Onun da olması gerekiyor. Ya da en azından böyle lüks villalarda bu bahsettiğim şeyler yer almalı diye düşünüyorum. Banyo alanı, bu da yeni moda duşakabinlerden böyle yarım alttaki kısma, zemine de böyle küçük bir eğim vererek suyun giderden gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Yani şu kısımlar ıslanmıyor. Yeni tarz buymuş. Özellikle bizim de müşterilerimizden aldığımız talepler de bu yönde. En son yaptığımız bir tadilatta özellikle müşterimiz şunu birebir istemişti. Demek ki talep alan, istek alan, istenilen bir düzen şu anda o. Giriş kattaki yatak odası, giyinme bölümü, yatak alanı, dolap alanı, banyosu gayet güzel. Yeterli. Salonu, mutfağı gördük. Şimdi merdiven alanına da gireceğiz. Çok güzel bir ahşap merdiven alanı var. Şimdi merdivenden aşağı mı inelim, yukarı mı çıkalım? Aşağıdan devam edelim arkadaşlar. Aşağıda neyimiz var? Sürpriz olsun. Girelim bakalım. Alt katımıza geldik arkadaşlar. Burada ne var? Çamaşır bölümü. Nereden? Şuradan başlayalım. Burada devasa büyüklükte diyorum. Çünkü bir salon alanı kadar çamaşır bölümü var. Makinesi, kurutması, dolapları vesairesi, lavabo alanı hepsi burada mevcut. Yani evin temizlik işlerinin döneceği alan sadece şu kısım. Bu da bir avantajdır yani. Yukarıda hiçbir şeye gerek duymadan bütün işlerinizi burada hallediyorsunuz. Ya da burada bunları hallettikten sonra siz bunlarla uğraşırken çocukları da karşıda oyuna bırakabilirsin. Ya da burada böyle bir küçük sinema film odası diyelim, daha mantıklı bir tabir olacak. Burada bir film odası var. Burada hafiften bir gir, sadece şu perde cephesini gösterebilirsek karşı kısma yansıtmalı projeksiyonla bir burayı film odası havasına çevirme imkanımız var. Arka kısımda böyle küçük bir süslenmiş, tatlı olmuş. Yan tarafta da yine oyun bölümü var. Arkadaşlar burası da oyun alanı. Yani buraya bir masa tenisi, bilardo da yerleştirilebilir. Karşıda bir boş alan var. Burada bir boş alan var. Yani burayı tamamen bir oyun odası olarak dizayn edebilirsiniz. Yani en azından şöyle düşünelim. Hanımlar için özellikle. Çocukları burada oyunda tutup ya da filmde tutup burada da çamaşır vesaire, ütü belki işlerinizi halledebilirsiniz. Aşağısı da ekstra bir bölüm diyelim. Şimdi en üst kata çıkalım. Odaları gezmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, villamızın en üst katındayız. Herhalde asansör şu seviyeye kadar geliyor. Direkt gözüme o çarptı. Buradan iniyorsunuz. Güzel bir merdiven alanı var. Karşı tarafta yine İtalyan sıva tercih edilmiş. Şık bir avizesi var burada. Köşedeki yatak odasından başlayalım. Sağa doğru ilerleyelim. Burada geniş bir yatak odası var. Giriş kattaki yatak odasının birebir aynı yukarı çıkmasını düşünebilirsiniz. Aynı alan, aynı metre. Burada şu herhalde dolap. Evet.
Arkadaşlar burada duvardan bir küçük bölme kalmış. Orayı da böyle dolap alanı olarak düşünmüşler. Aşağıdaki gösterdiğim o küçük giyinme bölümünü de burada ebeveyn banyosu olarak değerlendirmişler. Görebiliyor musun bunu? Burası odaya özel banyo alanı. Yani 2 kişi için kullanım amacına uygun diyebiliriz. O dolabı da var. Karşıda deniz manzarası da var. Bir küçük Fransız balkonu da bulunuyor. Yani amacına birebir hizmet edecek bir yatak odası. Eşyaların yerleştirilmesi de gözünüze çarpıyordur. Gayet düzenli. Yani kullanım amaçları nasıl söyleyebilirim? Yatak odasında yatağın yanında kalan metreler her zaman dikkat çekici alanlardır. Yani şuradaki şu yürüyüş boşlukları, dolap vesaire kaç? 6 kapaklı bir dolap var burada. Gördüğünüz alana dolap yerleştirilmiş. Yatak odasında ortaya kişilik bir yatağı var. Arka tarafta makyaj bölümü var. Ona rağmen yine hareket alanınızı arttıracak metrekareler burada var. Aşağıda söylediğim İtalyan sıvayı sinema salonucuk yatak odasının içerisinde değerlendirmişler. Odaya güzel bir hava kattığını ben düşünüyorum. Bu kısımda bir de balkonumuz var arkadaşlar. Yattığımız yerden yani görüş açısını değerlendirirsek evet. Yattığımız yerden komple deniz manzarasına hakim olabiliyoruz. Aşağıda söylediğim gibi karşı taraf boydan boya Bodrum arkadaşlar. Bodrum'a karşı burada temiz bir uyku çekersiniz diye düşünüyorum. Ortak bir banyo alanımız var. Kaç oldu bu? 1, 2, 3, 4. banyo alanı burası. Ortak bir şekilde kullanabileceğiniz bu katta bulunan banyo alanı insana kendini özel hissettiriyor. Bana özel hissettiriyor çünkü ben şu gold renklerine bayılıyorum. Banyonun tamamında bunu yerleştirmişler. Son yatak odamız diğerlerinden pek farkı olmayan sadece bir adet balkonu, Fransız balkonu burada fazla olarak gözümüze çarpıyor. O da deniz manzarası yine yakalayabilmemiz için. Burada da yine geniş bir balkon alanı var. Yine burada yattığınız yerden denizi burada görebiliyorsunuz. Karşı tarafta Yunanistan.